Merhaba, psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere psikolojik problem yaşayan veya bu alana ilgi duyan kişilerin sıkça duyduğu terimler olan semptom, sendrom, bozukluk ve hastalık konusunu ele alacağım. Bu kavramlar sık karıştırılan kavramlar ve alandaki bazı arkadaşların üzerine özellikle durduğu ve karıştırılmasının önemli zararlara neden olduğunu ifade ettiği bir konudur. İlk ele alacağımız konu semptom. Bu kelime İngilizceden olduğu gibi dilimize geçmiştir. Semptom, sorunu yaşayan kişinin yaşadığı problemi anlatış şekli, ifade ettiği rahatsızlıkları kapsar. Örneğin grip olan birinin burnunun akması, ateş basması, halsizlik gibi yaşadıkları veya depresyonda olan birinin sürekli mutsuz olması, enerjisinin düşük olması, hayattan zevk alamaması gibi ifade ediş şekillerine biz semptom diyoruz. Yani belirti. Yaşanan sorunlar belirti verir ve o belirtilerden yola çıkarak uzmanlar değerlendirme yapar. Bu anlamda semptomlar tanı açısından çok önem arz eder. Semptomlar ölçülebilir değildir. Kişiden kişiye ifade ediş açısından farklılıklar oluşturulabilir. Ölçülebilir semptomlar ise bulgudur. Onların için daha objektif testlere ihtiyaç vardır. Sendrom ise özel bir bozukluğu gösteren ve bir arada görülen, tanıyı kolaylaştıran belirtilerin ve bulguların tümüdür. Sendrom Fransızca bir kelimedir. Dilimize olduğu gibi geçmiştir. Sendromun içerdikleri ilk başta birbirinden bağımsız gibi gözüken belirtilerin bir araya geldiğinde bir bozukluğu ifade eden durumdur. Çok sık duyduğumuz sendromlar şöyledir: pazartesi sendromu, Stockholm sendromu, tükenmişlik sendromu gibi sendromları sizler de duymuşsunuzdur. Hatta bu sendromların bazılarıyla alakalı ben de kanalımda bazı videolar hazırlamıştım. Bunlar nelerdi? Jacobs sendromu, Peter Pan sendromu, Madame Bovary sendromu, yutan anne sendromu gibi şu an aklıma gelenleri sizinle paylaştım. Bu sendromlarla alakalı daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler kanalımdan bu videolara ulaşabilirler. Bozukluk ise normal bir durumdaki anormal değişiklikleri ifade eder. Bu değişim normal bir durumun konforunu bozmalı ve kişi bunu negatif olarak algılamalı. Bozulma kullanıldığı cümle içinde de kelime anlamı olarak negatif anlam taşır. Örneğin oyunun bozulması, moralin bozulması, televizyonun bozulması gibi kullanıldığı cümlede negatif anlam ifade eder. Bu anlamda bozulma bir hastalık değil, yani düzelebilir bir durumun normaline zarar gelmesi gibi değerlendirebiliriz. Psikolojik problemlerin çoğunluğu da literatürde bozukluk olarak geçer. Her ne kadar bazı uzmanlar bozukluk olan problemleri hastalık olarak ifade etse de bu aslında kişinin bozuklukla hastalık arasındaki farkı bilmemesinden ya da ağız alışkanlığından kaynaklanır. Bozukluk ve hastalık tanımlarını bilmeyen kişi için bu karışıklık çok da önemli değildir. Çünkü insanların çoğu bozuklukla hastalığın aynı anlama geldiğini sanıyorlar. Birazdan hastalık konusunu ele alacağız. Orada bu ayrımı daha net göreceksiniz. Bozukluk denen durum aslında hastalık seviyesine ulaşmamış olumsuz değişimlerdir. Burada en önemli ayrım bozulmaları düzeltme hastalıklara oranla daha kolaydır. Hastalık ise az önce açıklamasını yaptığım terimleri kapsayan bir durumdur. Yani hastalığın içinde semptom, sendrom ve bozukluk gibi durumlar vardır. Aslında bunları küçükten büyüğe sıralayacak olursak semptom, sendrom, bozukluk ve hastalık şeklinde ilerler. Hastalık tanımı ise beden veya zihinde meydana gelen rahatsızlık, dert ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal duruma verilen isimdir. Genel olarak baktığımızda piramidin son basamağı hastalıktır. Bugün sizlere sık duyduğumuz, hatta sık kullandığımız fakat ayrımını tam bilmediğimiz, çoğu zaman yanlış yerde kullandığımız semptom, sendrom, bozukluk ve hastalık konularını ele aldım. Bu konularla alakalı sizlere bilgiler aktardım. Umarım sizler de farkındalık oluşturmuştur. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.